Ilgaz'ın gerçekleri öğrenmesiyle beraber her şey alt üst olacak. Yeni bölümde herkesi şok edecek bomba sahneler bizi bekliyor. Peki Ilgaz'a katilin Parla olduğuna dair mail atan kim? Ilgaz'ın bu konudaki tepkisi ne olacak, neler yapacak ve Ceylin'le yol ayrımına mı gelecek? İlk olarak bu konuyla başlayalım. Sonrasında ise kaçırmamanız gereken diğer bomba ve sürpriz konulardan bahsedeceğiz. Parla ve Merdan konusunda Ceylin adeta 4 parçaya ayrılmıştı. Bir taraftan Parla'ya üzüldü, bir taraftan ailenin intihar ederim tehdidiyle karşı karşıya kaldı, bir yandan Merdan'ın durumuna ve uğradığı haksızlığa üzüldü, bir yandan da böylesine büyük bir sırrı Ilgaz'dan sakladı ve uçurumun kenarına geldi. Şimdi ise Ilgaz asıl gerçeği Ceylin'den değil, gizemli kişiden gelen maille öğrendi. Peki Ilgaz'a bu maili atan kişi kim olabilir? Bu konuda iki kritik ihtimal ve kişiyi ele alacağız. İlk olarak birinci ihtimalimizle başlayalım. Bu ihtimalimize göre Ilgaz'a katilin Parla olduğuna dair mail atılmasını sağlayan kişi Yekta Tilmen. Peki Yekta bunu nasıl yapmış olabilir? Katilin Parla olduğunu biliyor muydu? Normalde Yekta ilk başta katilin Merdan olduğuna inandı ve şaşırmıştı. Fakat sonrasında gelişen olaylar durumları değiştirebilir. Bu konuda Çetin detayını es geçmeyelim. Zamanında Neva'yı da takip eden dolandırıcı Çetin, geçmişte Yekta ile beraber susması karşılığında Burak'tan yüklü miktarda para alan kişi olabilir. Ve durum bu şekilde ise Çetin ve Yekta birbirlerini tanıyor demektir. Hatta bir ihtimal Çetin tıpkı Rafet gibi Yekta'ya bilgi bile veriyor olabilir. Aylin de yine kafasına göre iş yaparak Çetin'e Parla'yı yurt dışına çıkarmak istiyoruz dediğinde Çetin bu durumu Yekta ile paylaşmış olabilir. Doğal olarak Yekta bunu öğrendiğinde Parla'nın katil olabileceğini, Merdan'ın suçu üstlendiğini anlamıştır. Hatta Merdan tutuklanırken Parla Merdan'a sarılıp ağladığında Yekta bu sahnede tuhaf tuhaf Parla'ya bakmıştı. Kısacası çöplükteki kanın kendisine ait olduğu anlaşılan köşeye sıkışan Yekta böylesine kritik bir hamle yaparak ortalığı karıştırmak için Ilgaz'a asıl gerçeği bildirmiş olabilir. İkinci ihtimalimiz ise Merve. Katilin Parla olduğunu bilenler arasında Gül, Tuğçe, Osman, Aylin ve Çınar bu durumu kabullenmişti. Bunlardan herhangi birinin mail atma ihtimali yok denecek kadar az. Ancak olayların başından beri Merve'nin sessiz kalması, içten içe bunalıma girmesi ve kendisini yalnızlaştırması kafalarda soru işareti bıraktı. Bir ihtimal Ilgaz'a gerçeği söyleyen, mail atan kişi Merve olabilir. Peki Ilgaz bu durum karşısında ne yapacak? Ceylin'le araları bozulacak mı? Şimdi gelelim bu konuya. Ilgaz'la ilgili geçtiğimiz bölümde çok kritik detaylar ve spoilerlar verildi. Mesela Çınar Ceylin'e "Abim senin sustuğunu öğrenirse seni de siler, sonunuz olur" dedi. Merdan Ilgaz için "Öfkesi sevgisinden daha büyüktür" dedi. Bunlardan anlıyoruz ki Ilgaz'ın yeni bir yüzüyle tanışacağız ve Ceylin'le araları ciddi anlamda bozulacak. Ilgaz şu an doğal olarak Ceylin'in gerçekleri bildiğini bilmiyor. Katilin gerçekten Parla olup olmadığı konusunda harekete geçerek araştırma ve inceleme yapmaya başlayacak. Ancak Ilgaz'ın da geçtiğimiz bölümde dediği gibi adaletten kimse kaçamaz ve Parla'nın katil olduğu ifşa olacak. Ilgaz Ceylin'in bu durumu bildiğini ve kendisinden sakladığını da öğrenecek. İşte tam bu noktada Ilgaz'ın yeni bir yüzüyle tanışacağız. Verilen detaylardan anladığımız kadarıyla Ilgaz'dan çok sert tepkiler gelecek. Her fırsatta adalet kimsenin oyuncağı değildir diyen Ilgaz, gerçek suçlunun cezasını çekmesi için icraata geçecek ve fırtınalar kopacak. Öte yandan 6 ay sonraki bomba senaryoya adım adım yaklaşırken Ceylin'den hamilelik sürprizi geleceğini söyleyelim. Hem geçtiğimiz bölümde hem de önceki bölümlerde bu konuyla ilgili sık sık spoiler verildi. Ancak işler kötüleşirken bu durum nasıl karşılanır, neler olur orası büyük bir bilinmezlik. Ilgaz bir yandan da gazeteye Burak'la ilgili röportaj vererek Haluk'u başına bela edebilir. Şimdi gelelim Çetin ve Aylin konusuyla diğer sürprizlere. Aylin önce Parla'nın yurt dışına çıkarılacağını Çetin'e söyledi, sonrasında ise yaşadıkları evi yok pahasına sattı. Çetin'in istihbaratçı olmadığını, büyük bir yalancı ve dolandırıcı olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz bölümde bunu net olarak görmüş olduk. Kısacası kafasına göre iş yapan Aylin'i büyük bir dolandırıcılık şoku bekliyor. Zaten kötü günler yaşanıyorken durumları iyice berbat hale getirecek. Öte yandan Yekta ise çöplükteki kanın kendisine ait olması konusunda ifadeye çağrılacak ve köşeye sıkıştırılacak. Bir yandan da Rafet'le olan ilişkisinin ifşa olması beklenecek. Bu süreçte sahneye Ömer çıkarak Yekta'nın bile hiç beklemediği sürpriz hamleler yapacak ve sonucunda Yekta Ömer'in öz oğlu olduğunu ve kendisine çektiğini anlamış olacak. Bir ihtimal Ömer karakteriyle ilgili seri katil senaryosu bile yazılabilir. Bunun yanı sıra Arda davasında Ceylin'in haklı çıkacağını önceki videolarda belirtmiştik. Rafet'in ifşa alması durumunda ise bir ihtimal Metin Amir eski görevine geri dönebilir. Merdan'ın yerine geçen Çınar'ı ise tehlikeli günler bekliyor diyebiliriz. Hatta bir ihtimal ilk sezondaki uyuşturucu çetesi senaryosu yeniden alevlenebilir. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.